Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Bu söz tarihte liderler, yazarlar, topluluklar ve askeri birlikler tarafından sıklıkla kullanıldı. Bugün Kuzey Atlantik İttifakı NATO'da tıpkı buna benzer bir toplu savunma ilkesini esas alıyor. Bu ilke Washington Anlaşması'nın 5. maddesinin de dayanak noktası diyebiliriz. Buna göre üye ülkelerden birine yönelik saldırı hepsine yapılmış sayılıyor. İttifakın asli görevi ise politik ve askeri vasıtalarla Avrupa ve Kuzey Amerika'daki üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini sağlamak. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerine sahip 145 ülkesi arasında 11. sırada yer alan Türkiye'de 1952'den bu yana NATO'nun aktif bir üyesi olarak ittifakın çalışmalarına katılıyor. Peki ittifak üyesi olmayan ülkeler? İşte bu noktada NATO'nun ortaklarından söz edebiliriz. Yani NATO üyesi olmayıp bir dizi işbirliği ve danışmanlık yoluyla askeri, politik ve güvenlik konularında NATO'dan destek alan ülkeler. Bu ülkeler NATO ile ortak tatbikatlar düzenleyip bilgi paylaşımı yaparak politika konularında danışmanlık alabiliyor. Bunlardan bir ülke var ki Rusya ile yaşadığı güvenlik sorunları nedeniyle son yıllarda NATO'dan benzeri görülmemiş düzeyde destek aldı. NATO'ya göre o ülkenin bağımsızlığı Avrupa Atlantik ülkesinin istikrarı için de hayati önem taşıyor. Evet, sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu içerikte Ukrayna'yı ve Ukrayna'nın Batı ve NATO ile ilişkilerini konuşacağız. Dahası güvenlik ve savunma alanında Ukrayna'ya bir İsrail modelinin uygulanabilir olup olmadığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ve Batılı demokratlara dayandırdığı haberinde Ukrayna için İsrail modelini örnek alan bir stratejinin geliştirildiğini yazdı. Haberde ABD'den en fazla askeri destek alan İsrail'in de NATO üyesi olmadığına dikkat çekildi. Bu modelin detaylarına daha yakından bakalım istiyorum. Evet, İsrail NATO üyesi değil. Ancak Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok NATO üyesi ülkeden geniş savunma yardımları ve askeri destek alıyor. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nın ardından her 10 yılda bir yenilediği savunma desteği anlaşmalarıyla İsrail'in en yakın müttefiki olduğunu biliyoruz. Bu da Washington'dan İsrail'e her yıl 3 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yapılması demek. 2019-2028 dönemi için İsrail'e yapılacak 38 milyar dolarlık askeri yardımsa hali hazırda onaylandı. İsrail'in dış saldırılara karşı dirençli olmasını sağlayan bu savunma stratejisinin bir de adı var. Amerikan yetkilileri bu stratejiye kirpi modeli diyor. Bu model, İsrail'in çevresindeki Arap devletleri ve İran gibi tehditlere karşı caydırıcılık sağlamak için geliştirdiği askeri yetenekleri ifade ediyor. Bu noktada özellikle Washington'ın İsrail'in savunma ve güvenlik stratejisinde önemli bir rol üstlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO üyesi ülkelerin gündemindeki önemli bir başlıksa benzer bir anlaşmanın Ukrayna ile de yapılması. Peki bu model neleri içeriyor? Ukrayna'ya uygulanabilir mi? Bunların da ötesinde NATO üyesi olmayan iki ülke arasındaki benzerlikler ve farklılıklar neler? Daha yakından bakalım. İsrail modeliyle Ukrayna'nın savunma kapasitesi güçlendirilerek Rus saldırıları püskürtülecek. Çeşitli silah, askeri teçhizat ve savunma sistemleriyle de ordu modernize edilerek askeri yeteneği artırılacak. Bu model sayesinde Ukrayna müttefikleriyle işbirliği yaparak daha fazla güvenlik desteği ve danışmanlığı da alabilecek. NATO ülkelerinden birçok yetkili Ukrayna ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar önerdi. Bunlar arasında en dikkat çekenlerinden biri de Ukrayna'ya İsrail modeli oldu. Polonya Devlet Başkanı Duda, Wall Street Journal'la yaptığı röportajda Ukrayna için İsrail tarzı bir güvenlik anlaşmasının silah transferlerine ve ileri teknolojiye öncelik vereceğini söyledi. Bu güvenlik modeli hakkında henüz bir ayrıntı verilmedi. Ancak bu anlaşmalar Amerika'nın müttefiki İsrail'e her yıl milyarlarca dolarlık askeri yardım sağladığı karşılıklı savunma anlaşmalarına benzer bir özellik taşıyor. Böylece halihazırda yapılan askeri yardımların güvence altına alınması planlanıyor. Ukrayna'ya verilecek uzun vadeli güvenlik desteğinin Moskova'nın elini ise büyük ölçüde zayıflatacağını söylemeden geçmeyelim. Rusya ile savaşında 15 ayı geride bırakan Ukrayna'nın geleceğini bir şekilde garanti altına alması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 45 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladı.
Başkan Biden, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı güvenlik yardımı kampanyası için kongrede güçlü bir desteğe sahip. Ancak Cumhuriyetçilerin bir kısmı Ukrayna'ya yüksek düzeyde yardımın devam etmesine karşı çıkıyor. Bu yardımların NATO'nun 5. maddesindeki garantilerin yerine geçmemesi gerektiğini savunanlarsa, Ukrayna'nın İsrail'den farklı olarak dünyanın en büyük nükleer gücü olan bir düşmanla, yani Rusya ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor. Yani kirpi modelinin başta da belirttiğimiz 5. maddenin yerine geçmemesi gerekiyor. We will continue to support Ukraine for as long as it takes. Şimdi ne olacak siz de merak ediyor olmalısınız. Resmi ittifakları olmayan bir ülke kendini nasıl savunabilir? ABD ve batılı ülkelerden alınan silah ve eğitim desteğini, dahası Rusya'ya yönelik yaptırımları biliyoruz. Ancak burada önemli bir nokta var. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor. Diğer yandan Çin'den ABD'ye, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye kadar birçok ülke küresel anlamda aldıkları pozisyonu yeniden değerlendiriyor. Savaşın nedenleri ve sonuçları bir yana bırakıldığında karşımıza şu soru çıkıyor. Rusya ve Ukrayna arasında bitmeyen bir savaşla mı karşı karşıyayız? Bitmeyen bir savaştan bahsettik. Evet, hal böyle olunca Ukrayna'nın uzun vadeli planlar yapması gereklilikten ziyade bir zorunluluk olarak görülüyor diyebiliriz. Bu yılda süreceği öngörülen savaşta Ukrayna'yı batıya sıkı bir şekilde bağlayacak yeni güvenlik tedbirleri alınması gerekebilir. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Temmuz'da Litvanya'da düzenlenecek NATO zirvesine yönelik ülkesinin ittifaka dahil olması için baskıyı sürdürüyor. Bu amaçla kapsamı Ukrayna'ya uzun vadeli savunma desteği sağlamak olan güvenlik anlaşmasının ardından Ukrayna NATO Konseyi adlı yapının kurulması öngörülüyor. Savaş devam ederken NATO'ya katılması mümkün olmayan Ukrayna için bu konsey, NATO üyesi ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden daha fazla savunma yardımı alması demek ve gelecekteki muhtemel üyelik için Kiev'e kapı aralayabilir. Finlandiya'nın da katılmasıyla 9. kez genişleyen NATO'nun gündeminde ise Ukrayna'nın üyeliği yer almıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'daki atmosferi şöyle özetledi. NATO, Soğuk Savaş'tan bu yana en karmaşık ve en öngörülemez güvenlik ortamıyla karşı karşıya. Diğer yandan geçtiğimiz yıl Haziran'da anca adaylık statüsü alabilen Ukrayna, Avrupa Birliği üyeliği için de uzun bir süreçle karşı karşıya. Komisyon Ukrayna'ya Avrupa Barış Fonu kapsamında 10 milyar euro askeri yardım sağladı. Ayrıca Rus ekonomisini kritik teknoloji ve sanayi ürünlerinden mahrum bırakmak için 11. yaptırım paketi hazırlandı. ABD Başkanı Joe Biden ise Japonya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde ülkesinin Ukraynalı pilotları F-16'larda dahil olmak üzere 4. nesil savaş uçakları konusunda eğitmek için gösterilen ortak çabayı destekleyeceğini söylemişti. I'm happy that finally the training of the pilots for the F-16 has started in several countries. It will take time, but the sooner the better. Mayıs sonunda Polonya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde eğitimler başladı. Ancak Ukrayna'nın çok daha fazlasına ihtiyacı var. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da NATO Dışişleri Bakanları arasında yapılan görüşmelerin ardından yaptığı konuşmada Ukrayna'ya destek olan ülkelerin savaş sonrası bir yol haritası çizmeleri gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Ukrayna'nın destekçilerinin bu yıl toprakları yeniden ele geçirme kabiliyetini en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti. Ukrayna'nın NATO'ya tam üyeliği konusunda Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri arasında uzlaşmaya varılmış değil. Rusya'nın tehdidi arttıkça ortaklaşa bir Avrupa savunması ve NATO'da bir Avrupa çağrısı ise büyüyor. Avrupa'nın bağımlılıklarını azaltarak kendi kapasitesine sahip olması gerektiğini ve ABD'den stratejik özelliği savunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Ukrayna'nın tam NATO üyeliğiyle İsrail'e sağlanan güvenlik arasında bir şey inşa etmesi gerektiğini ifade etti. NATO'ya üyeliği yakın görülmese de Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliği için Ukrayna'ya yönelik yeni bir strateji geliştirilmesi öngörülüyor. Özellikle güvenlikle ilgili meselelerde Avrupa'ya bağlanmak için yeni düzenlemeler bekleniyor. İşte tam da bu noktada Ukrayna'ya daha uzun vadeli taahhütler sağlanması için
İsrail modeline dayanan bir stratejinin devreye gireceği konuşuldu. NATO'ya dahil olma çabalarını da beraberinde getiren bu süreçle ilgili tam bir belirsizlik söz konusu. Rusya'nın gelecek dönemde hem devam eden yaptırımlarla hem de Ukrayna'nın NATO hamleleriyle karşı karşıya kalacağı açık. Bu noktada içeriği iki soruyla bitirelim istiyorum. Sizce Ukrayna'nın elini güçlendirecek İsrail modeline benzer bir stratejinin uygulanması bölgede ne gibi sonuçlar doğurur? Diğer bir soru, Ukrayna bu tür denemelerin yapıldığı bir laboratuvarsa bu modelin başka ülkelerde de denendiğine şahit olur muyuz? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Bu söz tarihte liderler, yazarlar, topluluklar ve askeri birlikler tarafından sıklıkla kullanıldı. Bugün Kuzey Atlantik İttifakı NATO'da tıpkı buna benzer bir toplu savunma ilkesini esas alıyor. Bu ilke Washington Anlaşması'nın 5. maddesinin de dayanak noktası diyebiliriz.